Eğer gece sokakta yürürken rastgele bir apartmanın kapısına yönelip kapının açık olduğunu en az bir kez umduysan, eğer sadece arkadaşlarınla eğlenmeye çıktığın sıradan bir gecenin sonunda eve dönüş yolunda en az bir kez telefonda biriyle konuşuyor gibi yaptıysan, daha kısa yoldan gitmek yerine daha aydınlık olan yoldan gidiyorsan, eğer üstünde hissettiğin tuhaf bakışların nasıl göründüğünle, ne giydiğinle, nerede olduğunla ve nasıl davrandığınla ilgisi olmadığını fark ettiysen, eğer hayatındaki farklı erkek figürler sana sürekli bir şeyin nasıl yapılacağını anlatmaya çalışıyorsa, eğer iş yerinde kendini diğerlerinden daha çok çalışmak zorunda gibi hissediyorsan, eğer neyden bahsettiğimi anlıyorsan, kadınsın. Kadın öyle olmaz dediler. Eteğin fazla kısa, bluzun fazla açık. Kendini fazla gösterme ama biraz göster. Çok kapalı olma. Bakımlı ol, çekici ol ama fazla seksi görünme. Abartma. Sen bunu istedin demesinler. Siyah giy, topuklu giy. Fazla gösterişli olma ama kendini salma. Güzel görün, hep güzel görün. Kadın öyle olmaz dediler. Çok yeme ama aç kalma. Düzgün bir vücut önemli. Diyet yap. Tatlıdan uzak dur. Ama masada hiçbir şey yemeyen biri gibi de görünme. Zayıf ol ama çok zayıf olma. Hasta gibi görünüyorsun, biraz kilo al. Ama dikkat et, fazla olmasın. Erkekler dengeli kadınları sever. Kadın öyle olmaz dediler. Her zaman bakımlı ol, tüylerini al, pürüzsüz ol, doğal görün. Dudaklarını dolgunlaştır ama abartma. Gözlerinin etrafındaki çizgileri yok et ama kendin gibi kal. Göğüslerin dik olsun. Ama protez mi diye düşündürme, çatlakların olmasın. Ama anne ol. Anne olmak istemiyor musun? Bir gün mutlaka istersin. Annelik kutsaldır, fikrini değiştir. Hep genç kal, yaşını sakla. Yaşlılık kadınlara yakışmaz. Kadın öyle olmaz dediler. Makyaj yap ama hafif olsun. Fazla dikkat çekmesin. Saçlarını boyat, saçlarını uzat. Uzun saç kadınlara daha çok yakışır. Erkekler uzun saç sever. Erkeksi olma ama kendin ol. Yapaylığı kim sever? Kadın öyle olmaz dediler. Çekingen ol ama soğuk görünme. Cinselliğini sakla ama biraz da açık ol. Erkekler tecrübeli kadınları sever ama masum kal. Flörtöz ol ama asla fazla ileri gitme. Dengeyi bul. Diğer kadınlardan farklı ol. Ama fazla aykırı da olma. Spor kadınlar için değil. Kadınlar narindir, çiçek gibi. Kadın öyle olmaz dediler. Çok konuşma, sessiz ol ama çok da içine kapanma. Kimseye meydan okuma, güçlü görünme. Erkeklerin yanında güçlü görünürsen ürkerler. Kadınlar kimde para çoksa ona gider. Sakın ondan çok kazanma. Evcil ol, daha kibar ol, daha sakin. Fazla duygusal olma ama soğukta görünme. Kadın dediğin anlayışlı olur, şefkatli ol, sabırlı ol, masum ol ama eski kafalı olma. Kadın öyle olmaz dediler. Gece dışarı çıkma, çıkacaksan yalnız gitme. Fazla içme, çok gülme, yabancılarla konuşma ama kibar ol. Hayır deme, evet deme, giyimine dikkat et, gittiğin yere dikkat et, kendi güvenliğini sağla. Çünkü başına bir şey gelirse bu senin suçun. Bugün tüm kadınlara üzerinde bir aydır çalıştığım bu dioramamı hediye ediyorum. Bu diorama şiddet gören, aramızdan ayrılan tüm kadınların anısına yapıldı. Bu eserim ile kadınlara yönelik şiddete karşı alınan nafile önlemlere karşın şiddetin apaçık sürdüğünü ve hepimizin yaşadığı aşina mahallelerde her an yanı başımızda olduğunu anlatmak istedim. Eserimle şiddete karşı gerçek bir aktivistlik ve somut adımlar atılması yerine telefonunu eline alan herkesin yalnızca medyada paylaşım yaptığını, tüm bu cinayetlerin ve cinayet haberlerinin gün içinde gördüğümüz onlarca haberden yalnızca birine dönüştüğünü eleştirmeyi amaçladım. Sen, ben, bir gün hepimiz 3. sayfa haberi olabiliriz. Bu çalışmam bunun olmaması için bir yardım çığlığı. Kadınlar sadece 3. sayfa haberlerine konu olmuyorlar. Bazılarımız ataerkil düzen yüzünden kendi hayatlarına bile konu olamıyor. Peki sen kim olduğuna karar verdin mi? Neymiş? Bilim insanıymış. Sanki bilim insanı deyince hepsi mucit olacak. Abicim, pozitif ayrımcılık ne demek ya? O zaman onlar da askere gitsin. Yok öyle kendi soyadımı kullanacağımlar falan. Evlendiysen kocanın soyadını kullanırsın, bitti. Ya da çeşitli sebeplerden hiç kendine odaklanamadın mı? Hayallerinin peşinden gitmen seni bencil yapar mı? Eminim iş başvurusunda çoğunuz şu sorulara maruz kaldınız. Çocuğunuza kardeş planlıyor musunuz? Neden bu yaşa kadar evlenmediniz? Yaşınız ilerlemiş. Çocuk mutlaka düşünüyorsunuzdur. Eşinizden dolayı problem çıkar mı? Neden boşandınız?
Önceliğiniz iş mi, aile mi? Bu soruları duyduğumuz günlerden önce 1990 yılına kadar evli kadınlar sadece çalışabilmek için bile eşlerinden izin almak zorundaydı. Dağıtılan bildirilerle, imzalanan dilekçelerle kadınlar bir temel haklarını kazandı. Daha gidecek çok yol, değişecek çok şey var. Mesela erkeklerin kadınları yine kendilerinden korumak için getirdiği sorunları tamamen çözmek yerine işe yaramayan politikalar ve uygulamalar. Kadınların mor otobüslere, pembe duraklara, bu duraklardan evinin kapısına kadar inebilmeye ihtiyacı yok. Kadınların değişen zihniyetlere ihtiyacı var. 10 yıl önce Özgecan vahşice öldürüldüğünde sadece evine gitmek için bir dolmuşa binmişti ve dolmuştaki son kişi olmuştu. O zamanlar benden büyük bir abla gibiydi ama şimdi ondan büyüğüm çünkü Özgecan hep 19 yaşında bırakıldı. 10 yıldır kadınlar olarak dolmuştaki son kişi olmaktan korkuyoruz. Kadınların işte bu korkunun yok olmasına ihtiyacı var. Bu dioramamda Burdur'da yaşanan bir olayı hayali bir mahalle tasarlayarak canlandırdım. Uzaklaştırma kararı aldırdığı erkek tarafından durakta otobüsünü bekleyen kadına av tüfeğiyle ateş açıldı. 2023 yılındaki istatistiğe göre tespit edilemeyen %3'ün haricinde kadın cinayetlerinde tüm failler kadının bir şekilde tanıdığı erkekler ve kadınların %65'i ev içinde öldürüldü. Kadınlar için tehlike uzaklarda değil. İşte bu yüzden sadece bugün, Kadınlar Günü'nde değil, her gün haykırmalıyız. İnsanca yaşamak için savaşmak zorunda kalmamalısın. Ama eğer savaşmamız gerekiyorsa savaşırız.